Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Her videoda yeni bir rota izleyeceğiz. Bugünkü rotamız tarihi sokaklarıyla, renkli evleriyle, otantik kafeleriyle, kedileriyle, insanıyla, samimiyetiyle, son zamanlarda turistlerin ve dizi sektörünün çok revaçta olan, göz bebeği olan bir ilçe. Bugün Balat'tayız. Balat'ın ismi Rumca saray kelimesinden gelen Palation kelimesinden gelmektedir. O zamanki Bizans imparatorları kayıklarıyla saraya giderlerken buradan geçtikleri için ve burası da saray sınırları içerisinde kaldığı için bu ismi almıştır. İkinci Beyazıt zamanında İspanya'da zulüm gören Yahudiler, Beyazıt'ın emriyle beraber gemilerle alınarak buraya getirilmiş, bu tarafa Balat'a ve karşı Hasköy'e yerleştirilmişlerdir. Tabii ki o zaman buraya gelen Yahudiler tüm kültürleri, mimari yapılarıyla buraya yerleşmişler ve arkamızda gördüğünüz 2 katlı, 3 katlı evleri inşa etmeye başlamışlardır. Burası hem Yahudilerin, hem Osmanlıların, hem Bizanslıların mimari yapıları taşıyan çok otantik ve farklı bir ilçedir. ...1453 yılında İstanbul'un fethinden sonra buradan başka ülkelere giden Ortodokslar 1454'te Fatih Sultan Mehmet'in yayınladığı bir fermanla çağrıldılar. Fatih Sultan Mehmet yayınladığı fermanda Ortodoksların buraya dönmesi takdirinde kendi dinlerinde ve kendi dillerinde istedikleri gibi ibadet ve eğitim alabileceğini garantisini verdi. Bunun üzerine Avrupa'daki Patrik buraya geldikten Fatih Sultan Mehmet ile görüştü ve aralarında yapılan anlaşmaya karşılık bu arkamdaki görmüş olduğunuz Fener Rum Erkek Lisesi inşasına başlatıldı. O zaman Fatih Sultan Mehmet Osmanlı'ya ilgili tüm imkanları kullanaraktan Ortodoks mezhebine bu okulun yapılması için yardım etti. Ayrıyeten burayı yapan Bizanslı Ermeni mimar bu görmüş olduğunuz kırmızı taşların hepsini Marsilya'dan buraya getirmiştir. Balat'ta 2 tane Agora meyhanesi var. İkisi de gerçek Agora meyhanesinin kendisi olduğunu iddia ediyor. Hangisi gerçek hangisi değil bilemeyeceğim ama önlerden geçerken gelin bir tanesi içine bir göz atalım.
Balat'ın en karakteristik özelliklerinden biri de burada toplanmış olan antikacılar, ikinci el eşya satan dükkanlar ve eski radyo, gramofon, plak gibi müzik aletleri satan müzik evleri. Buraya kadar geldiyseniz bu dükkanları gezmenizi, denk gelirseniz hiçbir şey almasanız dahi mezata katılıp ikinci el eşya satışlarını izlemenizi öneririm. Hepsinin tek ortak bir özelliği var. O da sizi çocukluğunuza götürmek ve nostaljiye doldurup buradan öyle göndermek.